Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni merak eden arkadaşlarım için cevaplayayım. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz okullar açıldı. Benim de çocuklar okula başladı. Ben de çekebildiğim kadar yaptığım şeylerin videosunu çekmek için vakit kazandım açıkçası. Şimdi bir çanta çalışıyordum. Bunu çalışırken sizlerle paylaşmak istedim. Aslında yaptığım her şeyleri paylaşmak istiyorum ama maalesef öyle bir vaktim, fırsatım olmuyor. Ama yaparken fırsat buldukça sizinle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuza geçeceğiz şimdi. Ben şöyle bir şablon hazırladım öncelikle. Bakın şöyle parçamı ördüm. Zaten düz sık iğneden oluşuyor parça ve aralarında pullu ipimiz var. Bakın şöyle kağıt ip ve şöyle ince polyester ince gümüş pulları olan bir ip. Bunu bir müşterim sipariş verdi. Bir resim attı bana. Ben de o resimden yola çıkarak uyarlıyorum. Şimdi böyle parçamı ördüm. Zaten tamamen sık iğneden oluştuğu için şimdi sık iğneyi nasıl yapıyorum onu da göstereceğim küçük bir parçada. Ölçülerini vereceğim. Ondan sonra şimdi ben kapak kısmına geçtiğim için kapak kısmına kadar olan yeri ördüm. Şimdi beraber kapak kısmını geçeceğiz. Size de şablon hazırladım. Beraber daha iyi anlamanız için. Şimdi arkadaşlar bakın toplamda şuraya 53 zincir. Bunu yazmayı unutmuşum. 53 zincirle 52 sık iğne yapıyoruz. Bakın burası başlangıç. Burası 30 santim ediyor arkadaşlar. Ben 30 santime göre ayarladım. Yani buradaki zincirin sizin ipinizle, ipinizin kalınlığıyla yani santim hesabı yaptığım için zincirim bu santime 30 santime 53 tane zincir çektim. Ama sizin ipiniz kalın olur. İnce olur. Tığ numaranıza göre değişir. Bir de ben bunu 3.25 milim tığ ile işledim. Biraz da böyle sert dursun diye. Yani buna göre değişkenlik gösterir. Burada baz alacağınız nokta kaç santim çanta istiyorsunuz? Yani kılaç çanta. Enini kaç santim istiyorsunuz? O kadar zincir çekeceksiniz. Dediğim gibi ben 30 santim istediğim için 30 santimden mesela 35 santim kadar zincir çektim. Çünkü sık iğneleri yaparken toplama olduğu için direkt 30 santim zincir çekip bırakmayın. Her zaman fazladan zincir çekin arkadaşlar. 35 santim civarı zincir çektim. 30 santim. Bakın benim de şurada arttı. Bunları sonra zaten hani söküp kısaltacağım dikim esnasında. Ondan sonra arkadaşlar bakın 52 sık iğne ile şöyle yukarı doğru 68 sıra, şuradan yukarı kadar 68 sıra sık iğne yaptım. Ve bu da 39 santime denk geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sık iğneyi nasıl yapıyorum? Yeni başlayan arkadaşlar için göstereceğim. Dediğim gibi araya iki ipi karıştırıp kullandım. Siz tek ip de yapabilirsiniz. Yani ip fark etmez. Makrame ile de çalışabilirsiniz. Burada önemli olan mantığı anlamak. Şimdi arkadaşlar sık iğneyi gösterdikten sonra çantamızın nasıl oluşacağını size göstereceğim. Şimdi şöyle normal bakın makrame bir ipten hani siyahtan göremeyebilirsiniz diye sık iğnenin başlangıcını yani nasıl sık iğne yapıyorum, köşe dönüşlerini nasıl yapıyorum onu anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar bunun başlangıcını gösterelim. Şöyle ipimi aldım. Dediğim gibi bunu hani daha net görülebilsin diye bu renk kullanıyorum. Her türlü ipten olur. Burada anlamanız gereken tek şey kalıbı nasıl oturtuyoruz? Yani şekil nasıl veriyoruz? Her türlü ipten bu ölçüleri kendi ölçülerinize uydurarak yapabilirsiniz. İpin şekli fark etmez. Sadece tığ numarası ipinizin kalınlığına göre değişir arkadaşlar. Ölçü ve sık iğne sayısı değişir. Hani ölçüyü istediğiniz ölçüde istediğiniz ip numarasıyla ip kalınlığıyla istediğiniz kadar çekip yapabilirsiniz. Dediğim gibi fazladan çekmenizde fayda var zinciri. Şimdi arkadaşlar yeni başlayanlar için şöyle tığımı ipimin arkasına alıyorum. Tığımı çeviriyorum ve şöyle bir kilit zinciri yapıyorum. Zincirlerimizi çekiyoruz. Şimdi burada ben nasıl dönüş yapıyorum? Aslında amaç o. Bakın şöyle ufak bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar hemen bu zincir çıkan ilmek değil onun yanındaki ilmeğin içine batıyorum. Alıyorum.
İkisini birlikte tekrar bakın. Ben şöyle iki kanadını birlikte alıyorum arkadaşlar. Çok farklı tekniklerde yapan var ama ben bunu kullanıyorum. Bakın bu şekilde şöyle ortalarına batıyorum ve sık iğnemi gerçekleştiriyorum. Şimdi her örgücünün kendine has teknikleri vardır arkadaşlar. Ben nasıl çantalarımı yapıyorsam aynı şekilde size videosunda o şekilde çekiyorum. Şimdi bakın sonuncu şurada kilit zincirimiz var. Onu saymıyoruz. Sonuncu zincirimizin içine de sık iğnemizi yaptık. Şimdi hatta şöyle biraz daha size yakınlaştıracağım. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar var. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun oynatma seçeneklerinde yavaşlatma veya hızlandırma var. Oralardan hani yavaşlatabilirsiniz. Bir de buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeninizi, bir kalbinizi alırım. Bir de şunu da belirtmek isteyeyim. Hani abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz bana. Ve yorumlar kısmında, yorum yaptığınız kısımda böyle sağa doğru böyle yıldız şeklinde bir işaret var. Koyabilirsem buna hype puanı deniyor. Bu puanı verdiğiniz zaman, bu da ücretsiz bu arada, videolarım daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Ben de emeğimin karşılığını almış oluyorum arkadaşlar. Tek ricam bu. Şimdi arkadaşlar videomuza geri dönelim. Şimdi bakın. Son sık iğnemizi yaptık. Ben bu şekilde köşe dönüyorum. Bazı arkadaşlar hiç zincir çekmeden köşeyi dönüp dibine batıyor. Benim yaptığım teknik, yani burada uyguladığım ve bütün normalde sık iğne kenarlarımda yaptığım teknik budur. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve bakın arkadaşlar şöyle dibine değil. Burası bakın ilk gelen dibindeki boşluk. Buraya değil. Bir yanındakine batıyorum. Çünkü bir tane sık iğne çektiğim için burada dönüşte sık iğne yerine geçiyor benim bu çektiğim zincir. Tekrar bakın. Sık iğnelerime şöyle sık iğnelerin şöyle tepesinden batıyorum. Sık iğne battığım yerde dikkatlice göstereyim. Bakın şöyle sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Ve bakın sonuncu. Şimdi sonuncu da sık iğnenin tepesine geldim ve buraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Örgümü tekrar çeviriyorum. Bakın arkadaşlar dibine değil, demin yaptığımız gibi bir yanındaki sık iğnenin içine batıyorum, tepesine. Sık iğnelerimi tekrarlıyorum. Bakın böyle. Aynı şekilde hem yüzünden hem tersinden sadece sık iğne yapıyoruz. Bakın burada sonda çektiğimiz zincir var arkadaşlar. Burayı kaçırmayın. Burayı yapmazsanız örgünüz küçülür. Bakın eksilir. Bu çektiğimiz zinciri de bir sık iğne olarak sayıyoruz. Ve buraya köşeye o sık iğnenin zincirin içine batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın dibine batmıyorum. Hemen bir yanındakine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Ben bu yöntemle köşelerin daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Ama biliyorsanız kendi uyguladığınız yönteminiz varsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar bu çektiğim zincirin bakın şöyle içine batıyorum. Köşede çekiyoruz ya bir zincir. Batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum bakın. Kenarları oldukça düzgün oluyor. Yani ben bu yöntemle daha düzgün olduğunu düşünüyorum. Tekrar gösteriyorum. Bir zincir çektim. Dipte gelen değil, bir yanındaki sık iğnenin tepesine batıp sık iğne. Şu köşedeki dediğim gibi çektiğimiz zincirin içine batmayı unutmuyoruz köşelerde. Eğer batmazsanız örgünüzde eksilme olur. Şimdi bakın. Tekrar bakın çektiğim şu zincirin içine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir zincir, tekrar birinciye atlıyoruz, ikinciye sık iğne. Bu şekilde bakın arkadaşlar, şu son tekrar göstereyim. Bakın çektiğim zincirin de köşede içine batıyorum. Şöyle. Bazen batamayı da biliyorum yani. Ve sık iğnemi yapıyorum bakın. Bu şekilde. Bu şekilde örgümün parçasını oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar dediğim gibi
39 santim olana kadar örmüşüm. Bu da toplamda benim ipim ve benim tığ ölçülerimle arkadaşlar 68 sıraya tekamül ediyor 39 santim. Dediğim gibi 30 santimde 53 zincirle 52 sık iğne ile başlamışım. Bu da 30 santime denk geliyor. Bakın ölçelim. Ben hani el çantasının boyunun 30 santim olmasını istediğim için bu boyda yaptım. Bunu yapmak için de dediğim gibi videonun başında bakın 35 santim kadar zincir çektim. Şurada bakın arttı. Bunu zaten bunun kenarını sık iğne çevireceğiz. O zaman bunu kısaltacağım. Şimdi arkadaşlar kapak kısmına geçeceğiz. Kapak kısmına geçeceğiz. Mantığımız şu şekilde. Bana atılan resimdeki çantaya göre. Bakın arkadaşlar şöyle çantamı ördüğüm kısma kadar bu verdiğim ölçülerle çantamın gövde kısmını tamamladı. Şimdi kapak kısmına geçeceğim. Kapak kısmı da bakın sizin için şöyle bir kağıt hazırladım. Çantanın bitmiş hali olacak. Kapağı bu şekilde. Şimdi bizim yapacağımız kısım şu kısım. Şimdi bu istediğimiz çantamızın hani bakın şöyle boyu ve şurayı da mesela ölçelim. Hani bitmiş hali, katlanmış halinin ön kısmının boyu arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Bir de ütülenecek bu arkadaşlar. Ütülenince de yarım santim kadar bir oynama yapıyor. Yaklaşık şöyle 19 santim. Bakın yani ön kısım şöyle genişliği, iç hacmi diyeyim. Şimdi kapak kısmına geçeceğiz. Kapak kısmında bakın şöyle hazırladım. Ön kapak kısmı şu şekilde bir ovallik olacak. Bunu şurada yine bakın birkaç sıra daha düz öreceğiz. Şimdi buradan sonra şöyle diyeyim mesela size. Şöyle ölçelim. Çantanın ortasına kadar, hatta bakın ortasından bir tık aşağıda kalacak kapağı. Yani kapak diyelim şurada bitecek arkadaşlar. Şurada. Biz önce yine birkaç sıra daha düz sık iğne öreceğiz. Sonra eksilterek kapağımızı tamamlayacağız. Bakın şuradaki gibi. Birkaç sıra ördükten sonra tekrar sonra eksilterek kapağımız örgümüzün şurasına gelecek. Yani şu kadar. Yarıdan daha aşağıda olacak. Örgümüzü şöyle ölçerek, yani ördükçe ölçüyoruz arkadaşlar. Kapağımız kapanıyor ya. Ördükçe şuraya kadar bakın. Kapağınızın nerede bitmesini istiyorsanız. Şimdi birkaç sırada kesim olacağı için mesela 2, 4, 6, 8 en az 8 sıra daha düz sık iğne öreceğim. Ondan sonra eksiltme sıralarına başlayacağım dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar örgümü buradan devam ettireceğim. Söylediğim gibi 8 sıra daha sık iğne öreceğiz. Sonra eksiltme kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben sizin için biraz ördüm. Şimdi kapak kısmına geçeceğiz. Daha doğrusu kapak kısmının yarısını yaptım. Bakın şurada da belirteç taktım ve buradan yukarıda bakın arkadaşlar. Kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra daha sık iğne ördüm. Şimdi sizin için yeni bir şablon hazırladım. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde bir parça öreceğiz. Şu kenar yerleri birazdan yapacağız beraber. Şu eksiltmeleri. Şimdi bu ördüğüm parça şuradaki çizgi bakın. Oraya kadar olan sayılar. Şöyle tutayım, ekran resmi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 30 santime göre ayarlamıştım ben bu çantayı. 53 zincirle 52 sık iğne ile başladım arkadaşlar. Burada şu kapak ovallik kısmına, yani eksiltmeye geçene kadar ördüğüm düz sık iğne sayısı 84 sıra arkadaşlar. 84 sıra sık iğne ördüm ve toplamda bu parça 48 santim oldu. Şimdi arkadaşlar tabii bu ölçüleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen ben kendi istediğim ölçülerde yaptığım için bu ölçülerde benim için idealdi. Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde yapıyoruz. Burada bakın şöyle belirtecim var. Bu kapak kısmını kıvırdığımız yer olacak. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın şu şekilde kapak kısmının bakın şurada eksiltmelerimiz olacak. Şimdi oraya kadar ördük. Şimdi birkaç sırada burada eksiltme yapacağız. Şöyle ovallik vereceğiz. Bunu da beraber yapacağız. Dediğim gibi bu tamamen size kalmış büyüklüğü. Hiç de yapmaya da bilirsiniz. Bakın böyle düz de çok şık duruyor. O zaman biraz daha şöyle
sık iğnelerinizi arttırıp aşağı kadar örmenizi tavsiye ederim. Hani kapak biraz daha şöyle orta kısımlarda dursun diye. Ama şimdi biz burada azaltma yapacağımız için oraya şuraya kadar inecek zaten büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar, şimdi ölçüleri verdik. Kesme kısmına geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi şu bakın burada hazır bir şablon gibi şöyle kenar kısımlarını biraz yuvarlayacağız. Onun için arkadaşlar şöyle son sıradan bir zincir çekiyorum, tekrar ters dönüyorum. Burada bakın şimdi bir tane normalde biliyorsunuz kenar yaparken ilkine değil ikincisine batıyordum. Burada ikincisine de batmıyorum, onun bir yanındakine batıyorum arkadaşlar. Yani toplamda 2 tane sık iğne atlamış oldum. Ve direkt sık iğnemi karşıya kadar yapıyorum. Şimdi sık iğneyi burada yine aynı şekilde 2 tane sık iğne kalana kadar burada sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Şu sondan 1, 2, 3 tane kalana kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, son 3 sık iğneye kadar geldim. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane daha yapıyorum. Şimdi normalde buraya bir tane daha yapıp bir de kenarda zincirin üstüne yapıyorduk. Şimdi şuradakini atlayacağız arkadaşlar. Bakın bunu yapmayacağız. Direkt şöyle zincirin içine batacağız. Burada bir tane eksilmiş oldu. Şimdi tekrar zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bir tane biliyorsunuz normalde atlayıp bu tarafa yapıyorduk. Şimdi tekrar bir tane daha atlıyoruz zincir çektikten sonra, yani şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar. Şu 3. sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor bu yöntem. Şimdi normalde bir hem gidiş hem dönüş gibi olduğunu düşünün. Bu teknikle yaparsanız aynı sırada eksiltmelerinizi yaparsınız. Şimdi eğer bir dönüşte bir de bu tarafta yaparsanız bir taraf eksiltme yapmadan diğer taraf düz kalmış oluyor. Bu sefer de orantısızlık oluyor. Yani ben bu şekilde böyle çift taraftan eksiltme yaptığım zaman bu şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar sık iğnelerimizi şöyle devam ettiriyorum. Bakın. Şimdi karşıya kadar aynı şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Yani burada sona geleceğim arkadaşlar. Bakın şurada tepelerinden anlayabilirsiniz. Şöyle yapayım. Şurada 1, 2 tane sık iğne kalana kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Burada tekrar bir tanesini atlayıp burada zincirin tepesine sık iğne yapacağız. Dediğim gibi şurada bakın 2 tane başak gibi görünüyor. 2 tane sık iğne kalana kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar son 2 sık iğnem kalana kadar bakın şurada 1, 2 devam ettim. Şimdi aynı şekilde şurada bir tane atlıyoruz. Burada zincir olarak çektiğimiz zincirin üzerine batıp bir sık iğne atlamış olduk. Bakın köşesi tekrar oval olmaya başladı. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın arkadaşlar aynı şekilde buraya batmıyorum. Normalde zaten şu kenarları yaparken de buraya batmayıp yanına batıyordum. Şimdi tekrar eksiltme yapacağız. Şu tığımızın olduğu ilmeği saymazsak 1, 2 taneyi atlayacağız arkadaşlar. Yani ilmekle beraber de sayabiliriz. 1, 2, 3. Üçüncünün şöyle tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. Bakın gittikçe düzgün bir şöyle yapayım. Ovalimiz oluyor. Ben genelde bu şekilde iki tarafta eşit şekilde oluyor. Böyle kesme yaptığım zaman bunu yapmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi siz farklı bir yöntem biliyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Hani kolayınıza gelen. Bu da çok basit. Burada yaptığımız genelde şu şekilde kesme yapıyorlar. Şimdi burada kesiyoruz. Sonra dönüyoruz. Buraya kadar dibe kadar geliyorlar. Sonra burada kesiyorlar. Buraya kadar düz gidiyorlar. Burada kesmiyorlar. Bu sefer bir taraf eksilmeden öbür taraf eksik olduğu için tam böyle aynı orantıda ovallik olmuyor. Ben de bu şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde istediğiniz ovalle gelene kadar keseceksiniz. Aynı şekilde hem başta hem sonda
ters dönüyoruz. Hem başta hem sonda şeklinde keseceğiz. Ben yine tekrar 2 tane sık iğnem kalana kadar burada sık iğnemi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, son bakın 2 tane sık iğnemin yanına geldim. Şimdi aynı şekilde bir tanesini atlayıp bu zincirimizi çekerek dönüyoruz ya, o zincirimizin üzerine tekrar batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar zincir çekiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, tekrar gösteriyorum. Şurada anlamayanlar için, ip çünkü siyah olduğu için biraz zor anlaşılabilir. Şimdi bir tane bakın bu sık iğneyi atlıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın kenarlarım nasıl oval oluyor ve ikisi de eşit şekilde. Şimdi böyle arkadaşlar birkaç sıra daha gideceğim ben. Aynı şekilde eksiltmelerimi hem terste hem düzde yapıyorum. Şimdi tekrar eksiltmemi yapacağım. Bunu da tekrar göstereyim. 1, bakın 2, 3. yani tığımdaki ilmeğin olduğu sırayla birlikte 1, 2, 3.'nün tepesine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğnelerime devam. Aynı şekilde sondan ikinci sık iğnenin, bakın ne kadar güzel oval oluyor kenarı. Mutlaka bu eksiltme yöntemini deneyin derim arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya kadar geleceğim. Burada da eksilteceğim. Şimdi tekrar sıra sonundayım. 2 tane sık iğnem kaldı. Tekne atlıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3.'nün tepesine batıyorum. Ve tekrar bir sık iğne devam ediyorum. Sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bütün kenarlara sık iğne geçeceğiz. Önce kapak kısmını bitirelim, eksiltmesini. Ondan sonra bütün şöyle kenar kısımlarına sık iğnemizi döneceğiz arkadaşlar. Daha düzgün bir görüntüsü olacak. Sonra da zaten birleşim işlemine geçeceğiz. Bir de bu çantanın üstüne fiyonk var. Yani benden isteyen müşterim bunu üstüne resim attı. Bir fiyonk var. O fiyonk da sizinle paylaşacağım. Belki başka ayrı bir videoda da olabilir. Video uzun olursa onu ayrı bir video olarak yüklerim fiyonk kısmına. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde buraya da geliyoruz arkadaşlar. Burada tekrar kesme işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, burada da yine sıra sonuna geldim. Hepsini, bütün kesmeleri adım adım beraber yaptık arkadaşlar. Bakın artık daha kesmeyi düşünmüyorum. Şimdi bakın 1-2 tane sık iğnem kaldı. Şöyle aynı yaptığımız gibi sık iğnemi yapıyorum. Bir daha ters dönüyorum. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle bir ölçelim. Bakın. Şimdi gerek görürsem bir sıra daha keseceğim. Gerek görmezsem kesmeyeceğim. Sık iğne zaten döneceğiz biliyorsunuz. Şöyle yan çevireyim. Çünkü parça büyük olduğu için ekrana sığmayabiliyor. Şöyle katladık. Bakın. Şurada kapak yerimize kadar şöyle katlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle elimizle de şöyle yapıyoruz. Kapak boyu buraya kadar geldi. Bence ideal. Şöyle bu kadar yeterli. Çünkü bir sıra da üstüne şey gelecek. Sık iğne gelecek arkadaşlar. Bu kadar kapak bence yeterli. Şimdi ipimi buradan keseceğim arkadaşlar. Çünkü kapağı sık iğneyi buradan başlamayacağım. Şöyle yan kenardan doğru başlayacağım. Önce şuradan ipimi, bakın. Şöyle ipimi keseceğim. Bakın şimdi. İpimi kesip yürüteceğim. Şöyle ipimi kestim. Şimdi arkadaşlar ipimi kestikten sonra zaten kenarını sık iğne yapacağız ama şöyle tabii ki aşağı doğru ben onu bir kenardan bir yürüteceğim. Şimdi kenar kısmından iç tarafta kalacak şekilde bırakacağım. Zaten dediğim gibi bu kenarlar sık iğne olacak şimdi. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle parçamı göstereyim size.
kenar kısımları oldukça güzel bir ovallikte oldu. Şöyle beyaz yere doğru tutayım. Bakın. İkisi de eşit. Yani bu teknikte yaparsanız kenar kısımları ikisi eşit şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kenarını sık iğne döneceğim. Şimdi bunu da isterseniz kenar kısmından başlayabilirsiniz. Bakın mesela şuradan, şuralardan, başlangıç noktasından. Şimdi önce şu kenar kısmını ben biliyorsunuz fazla çekmiştim. Şuradan kesip ipi açıp şunu yürüteceğim böyle. Dediğim gibi fazla zincir çekerseniz sıkıntı yok, bakın. Şimdi bunu da şöyle içeri alacağım. Şöyle zaten dediğim gibi kenarları sık iğne olacağı için bu aşağıda zaten kalacak. İç kısmında. Bakın. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle bu kenarından doğru başlayacağım ben. Bu kenarından başlayıp her yere sık iğne yapacağım böyle dönüp. Burada arkadaşlar şu yan kenarlarda hani sık iğne olmadığı için, böyle birleşim yeri olduğu için buraları göz kararı ama ne çok uzak birbirine ne de çok yakın yapıp böyle dalgalanma olmasına engel olmamız lazım. Şimdi tığımı şuradan batırıyorum. Bakın uç kısımdan. Çok sıkı yapmışım. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle kilitliyorum. Bunu da alttan yürüteceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, şu düzgünce tek yanda kalan bakın boşluklardan sık iğnemi yapıyorum. Yani burada sayı dikkat edin, bakın bir sık iğneler bu şekilde gidiyor. Her birinin üstüne birer tane gelecek şekilde yapmaya çalışın. Ama dediğim gibi çok böyle hani dikkat edin. Üst üste binmesin ya da çok böyle birbirinden uzak sık iğneler olmasın, bakın. Normalde bunların sıraları belli. Bakın arkadaşlar şöyle gidiyor. Bir tane, iki tane. Bunların üzerine birer tane yapmaya çalışın. Ama normal hani buradaki sık iğneler gibi çok belirgin olmadığı için kafanız karışabilir. Ve dikkat edin. Hani böyle muntazam sıklıkla yapmaya çalışın. Şimdi arkadaşlar dediğim şekilde ben de sık iğnelerimi yapacağım. Şimdi arkadaşlar sık iğnelerimi yapıyorum. Burada şu köşeye gelene kadar düz yapacağım. Bu köşede yine beraber döneriz buraya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir kenarını düzgünce yaptım. Şimdi köşe kısmına geldim. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burada dediğim gibi düzgün duracak şekilde bir yere iki tane de batabilirsiniz. Çünkü burası köşe olduğu için hani potluk yapmaması için mesela şu köşelere ben iki kere batacağım. Bakın bir, aynı yere bir daha battım. Yuvarlak şeklini vermek için. Yanına bir. Dediğim gibi gerekli gördüğünüz yerleri iki kere batın. Bakın baktığınız kasma yapıyor. İki kere batın arkadaşlar. Zaten ütü yapacağız. Ütü yapınca da bunun şekli daha bir güzel olacak. Biliyorsunuz kağıt ip ütüyü sever arkadaşlar. Üstlerine yalnız bez koyun. Buradan uyarayım sizi. Çünkü içinde pullar olduğu için hani yapışma durumu olmasın. Her zaman üzerine bez koyarak ütülemekte fayda var. Şimdi arkadaşlar şöyle dediğim gibi potlama yapmayacak şekilde sık iğnelerimi koyuyorum. Bakın şöyle genelde bir yere çift battım, her battığım yere, ki şöyle köşe dönüşü güzel ve kasmadan olsun. Şimdi normal bakın buradaki sık iğneleri her birine bir tane yapacağım yine. Bakın arkadaşlar. Şöyle elimizle de düzeltelim. Bakın burayı döndüm. Şimdi normal her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapacağım. Bakın. Şimdi burayı aynı şekilde, bu köşeyi de aynı şekilde döneceğiz. Diğer yerleri de dönüp şöyle uç kısmına dönüp burada birleştireceğiz arkadaşlar, başlangıç noktasında. Şurada birleşimimizi yapacağız. Evet arkadaşlar bakın şöyle bütün kenarlarını sık iğne dolaştım. Şimdi
Şurada da ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi kenarda iplik yürütme, ilmek kaydırma yapacağım. O yüzden pullu ipe ihtiyacım olmadığı için bunu buradan kestim. Şimdi bakın arkadaşlar, son sıraya tekrar bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Köşede başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şurayı birleştiriyorum. Başlangıç noktama. Şöyle ilmek kaydırmayla bir birleşim yaptım. Bakın köşeyi. Normalde ilmek kaydırmaları şöyle sık iğnelerin uçlarını yapıyoruz. Ama ben bu sefer sık iğnelerin dibine yapacağım. Hem güzel bir görüntü olsun diye. Yani şu anda öyle karar verdim arkadaşlar. Normalde kenarına yapacaktım ama şöyle bakın sık iğnelerin şu dip kısmına yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi ipimi biraz uzatıyorum. Şöyle ipimin bakın şurada çıktığı nokta var. Bakın battığım nokta. Aynı noktadan şöyle geriden doğru ipimi geriye alacağım. Biraz da çekiyorum. Çok çekmeyin. Çünkü bu ipi birazdan dışarı çıkaracağız. Yine ipimizi geri çektim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ipimi bakın şöyle uzattığım kısmı şuradan tekrar bakın şöyle bu taraftan dış tarafa doğru tekrar alacağım. Bakın aldım. Şimdi ilmek kaydırma yapmaya devam edeceğim. Bu sefer ilmek kaydırmalarımı sık iğnelerin dip kısmından yapacağım. Çünkü buraya böyle bir güzel bir görüntü olsun istiyorum. Bakın. Şuradaki boşluklar var ya, sık iğneleri battığımız yerler. O battığımız yerlere yapıyorum ilmek kaydırmama. Şöyle. Bu ortadaki ilmekleri battığımız, sık iğneleri battığımız yerin dibine yapıyorum bunu. Ki burada böyle bir çizgi gibi bir şey olsun. Hem de güzel bir görüntüsü olsun diyorum. Bu kapak kısmının önüne de böyle bu şekilde geçecek. Şimdi arkadaşlar bütün bakımı sık iğneleri battığımız deliklerin dibine batıyorum. Tığımdan ilmeğimi geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Burada dediğim gibi hızlandığımı düşünürseniz videoyu oynatmanız var. Onu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar boşluğa batıyorum. İpimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığdaki ilmeği içinden geçiriyorum. Bakın. Bu şekilde. Bu yöntemi ben çok kullanırım. Çantamın ağız kenarlarını özellikle kullanıyorum ve çantalar kullandıkça biliyorsunuz ağzı esniyor. Ama bunu yaparsanız esnemiyor. Mesela omuz askılarının kenarlarına kullanırım. Oldukça şapka kenarlarına kullanırım. Yani kullanıyorum arkadaşlar. Sıkça tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bütün böyle sık iğnelerin dibine bakın arkadaşlar. Şuralara. Dibine böyle buradan devam ediyoruz. Şöyle köşelerden doğru devam ediyoruz. Burada birleşim yerine geliyoruz. Evet arkadaşlar, bütün kenarları bakın şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bakın şöyle köşeleri de. Şimdi şurada ipimi birleştireceğim. Bakın başlangıç noktama geldim. Son buraya da bir kez bakın şuraya batacağım. İlmek kaydırma yapıp ipimi çekiyorum. Kesebilirsiniz. Benim zaten ipim bitmişti. Şimdi arkadaşlar burada iğneyle de yapabilirsiniz bunu. Şuraya bakın. Başlangıç noktasının şurada ilmek kaydırma yapmıştım. Şöyle bakın. Şuradan arkasından doğru şöyle bakın. İlmek kaydırma yaptım. Buraya şu şekilde başlangıç noktasının yaptığım ilmeğin arkasından ilmeğimi alıyorum. Bu tarafa çıkartıyorum. Tekrar bakın arkadaşlar. Böyle ipimi şuraya, yani ipin içeriden geldiği noktaya geri çekeceğim ki burada da yine bir ilmek kaydırma görüntüsü olsun. Bunları bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle tığımı, bakın tığımı şu ilmeğimin içinden çıkaracağım. İpin arkadan geldiği noktadan. Şöyle. Uç kısmı biraz sert olduğu için. Evet arkadaşlar bakın ipimi de alıyorum. Sonra aşağıya çekiyorum. Bakın. Şimdi buradan da zaten ipimi yürüteceğim ve saklayacağım. Şu şekilde. Sonra temizleyeceğim tabii ki ipimi. Bu ipi yürütürken de şuna dikkat edin. Sık iğne noktalarına doğru, yani yaptığınız geliş yönüne doğru ipinizi saklayın ki orada bir farklılık göze çarpmasın.
Sık iğne yönüne doğru ipinizi aşağı çekin. Tamam arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu şekilde şimdi bunu ütü yapıyoruz. Tabii ki ütüyü de üstüne bez koyup yapın. Çünkü arada pullar olduğu için erime yapabilir. O yüzden bir bez koyup ütüleyeceğiz arkadaşlar. Ütüledikten sonra diğer kısımlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, parçamız bitti. Ana parçamız. Üzerine bez koydum ve ütü yaptım. Burada bez koymamdaki amaç pullar olduğu için yapışma vesaire olmasın diye işimi garantiye aldım. Siz de öyle yapın. Şimdi arkadaşlar, bunun içine keçe çalışacağım arkadaşlar ve astarım da burada. Önce şu şekilde yapacağım. İkisini aynı anda yapmak için şöyle astarımı kestim arkadaşlar. Bakın, keçeyi de aynı şöyle bakın koyun. Şöyle 1 santim kenarlarından boşluk kalacak şekilde yaptım ki bunları katlayıp dikeceğim. Bu dikme payını vermek için. Şöyle bakın, ağız kısmında aynı şekilde aynı ovallikte kestim. Burayı da dediğim gibi şurada şöyle 1 santime yakın 1 santime yakın boşluk verdim. Şimdi arkadaşlar bunu da astarlayacağım. Ondan sonra çantaya dikeceğim. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi böyle astarımızı koyuyoruz. Şöyle yan tutayım. Kameraya sığmıyor, biraz geniş olduğu için. Bakın şimdi kestiğimiz astarı düzüne tersine dikkat edin. Şöyle arkadaşlar, önce şuradan şöyle şuralarından şöyle bir dikeceğim. Keçeye astarı dikeceğim. Keçeye astarı diktikten sonra çantaya birleştireceğim. Onu da göstereceğim. Önce bakın şöyle kenarlarına, tüm kenarlarını şöyle iğnenizle astarınıza dışarıdan çıkmayacak şekilde, hani şöyle keçeye tutturarak dikiyoruz. Yapıştırabilirsiniz bu arada, silikonla yapıştırabilirsiniz. Çünkü astarı tekrar iğneyle tutturacağız çantaya. Silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Çünkü bu taraf iç tarafta kalacak. Şöyle uç taraflarında aynı şekilde bakın buradaki kavisi vererek şöyle bakın buradaki kavisi vererek şuradan köşeleri yuvarlayacağız. Ondan sonra zaten bitince elimizde astarı monte edeceğiz. Pardon, çantaya. Şimdi ben bunu da kenarlarını dikiyorum. Geliyorum. Siz dilerseniz keçi kullanmayabilirsiniz. O zaman şöyle yaparsınız. Arkadaşlar, direkt çantanın üstüne getirirsiniz astarınızı. Şöyle makinede dikenler var. Makinede dikebilirsiniz. Şöyle elinizle de dikebilirsiniz. Bakın şöyle kıvırıp. Şöyle ağız kısmını da yine aynı şekilde bakın. Şöyle ağız kısmında elinizle şöyle kıvırarak şekil verip bakın şöyle dikebilirsiniz. Şimdi ben astarımı ilk önce keçeye astara dikeceğim. Sonra çantayı birleştirmeye geçeceğiz. Keçemi astarladım. Bakın şöyle elimle diktim. Bakın köşelerini şu şekilde katladım. Normal, yani dediğim gibi bakın şu köşelerin şöyle oval olması için şöyle biraz büzdüm buraları. Yani dediğim gibi yapıştırabilirsiniz. Ben diktim. Şimdi arkadaşlar çantamıza dikeceğiz. Şimdi dikmeden önce şöyle bir kurdalem var. Bunu müşterim özel olarak istedi. Bunun çekimini şu an yapamadım. Daha doğrusu yaptım ama bir aksilik oldu. Videom tam çıkmamış. O yüzden yükleyemedim ama siz sade olarak da çalışabilirsiniz çantanızın altına. Mıknatıs takacağım. Bunu çantaya tutturacağım arkadaşlar. Şöyle kapak kısmına şöyle bir fiyonk istemişti. Dediğim gibi siz başka şeylerde kullanabilirsiniz. Kapağı, şöyle deri aparatlar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben istekli olduğu için bunu yaptım. Dediğim gibi çekim yapamadım bunu ama şunu anladıysanız her türlü modeli de kurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar önce ben bunu buraya dikeceğim. Bunu geçelim. Şimdi onu diktikten sonra şöyle bakın. Şimdi bunu çantanın kenarlarına şöyle kapatalım. Bakın şöyle kapattıktan sonra şu ağız kısmının şu arkalarına 2 tane mıknatıs yapacağım. Bunları ellerimle dikeceğim. Dikme yapacağım arkadaşlar. Yalnız şuradakiyi şöyle geçmeli koyacağım. Buradakileri üste geçme olmuyor. Çünkü yukarı çıktığı için onu dikmeli yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Önce şu ağız kısımlarını bir açık bırakacağım. Önce şu kenar kısımlarını kapatacağım. Bu kenar kısımlarını çantaya diktikten sonra bakın şu ağız kısımları, şuraları açık bırakıyorum.
En son buraya bırakacağım. Siz makinede dikerseniz makinede dikin. Ben makinede dikmeyeceğim. Elimde yine dikeceğim. Dediğim gibi şu ağız kısımlarını açık bırakacağım. Önce şuradan başlayacağım arkadaşlar. Şurayı açık bırakıyorum. Çünkü buraya 2 tane mıknatıs gelecek. Mıknatısın nereye geleceğini tam olarak bilmediğim için burayı açık bırakıyorum ki şuradan mıknatısımı tutturacağım. Sonra kapatacağım. Şuradan kenarlarından doğru dikeceğiz. Dediğim gibi ben iğneyle dikeceğim. Siz makineyle de dikebilirsiniz. Şöyle bunun da şurasını kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ağız kısmı demişken burayı kapatıyorum. Burada çünkü üzerine dikeceğim için mıknatısları burayı açık bırakmama gerek yok. Şöyle kenar kısımlarını dikeceğim. Burayı dikeceğim. Sadece şurayı ağız kısmının alt kısmını açık bırakacağım. Burayı da mıknatıslarını yeni belirlemek için. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben burayı elimle birleştireceğim. Birleştikten sonra size göstereceğim. Siz makinede de dikebilirsiniz. Dikebiliyorsanız makinede de dikin. Ben pek makinede kağıt çanta dikmiyorum. Elimde dikeceğim. Şurayı da kapatacağım. Burayı kapatacağım. Sadece şu alttaki boşluk kısmı kalacak arkadaşlar. Buraya kadar dikip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kenar kısımlarını bakın. Şu baş tarafına diktim. Şimdi şuraları diktim. Bakın ben elimle diktim. Ama isterseniz siz makineyle de dikebilirsiniz. Şimdi benim çantamda dediğim gibi şurada bir fiyonk vardı. Önce bunu diktim. Ama siz koymak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi normal sadece çıt çıtlı da yapabilirsiniz. Ya da üstüne şöyle hazır çıt çıtlar var. Hani böyle delili. Onlardan da koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şunları taktım. Şimdi bunların yapımı altta açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Bunları nasıl yapıyorum? Orada var, paylaştım. Ayrı bir video olarak oradan izleyebilirsiniz. Bunları diktim. Şurayı da biliyorsunuz söylemiştim burayı açık bırakın diye. Şuraları da dikeceğim fakat önce şuraya kadar diktim arkadaşlar. Hani bunun geri kalan parçaları var. Şu mıknatısları buraya tutturacağım arkadaşlar. Şöyle bunlar dışarıda kalacak. Buradan tutturacağım. Şu keçenin altında kalması için burayı açık bıraktım. Şimdi arkadaşlar bunların yerini ayarlıyorum. Bunları da taktıktan sonra kenar birleştirmelerimizi yapmak için hazır olacak. Şimdi arkadaşlar çantamı şu şekilde katladım. Böyle kapak kısmımızı ayarlıyorum. Yani ne kadar yükseklikte yapacaksanız çantanıza o şekilde zaten ayarlamıştık. Şöyle kapak kısmımızda bakın şöyle kapatıyorum. Şimdi bunu şu arkada bakın geçtiği yerleri tam kapansın diye şöyle takmıştık. Tekrar yapalım. Şimdi kapattıktan sonra şöyle elimize hizalıyoruz. Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar şurada battığı yerler var mıknatısın. Bu battığı yerlere iyice bakıyoruz. Şimdi bunu buradan aşağı bakın bir tanesini yaptım şöyle. Bakın buraya denk geliyor. Buraya denk geldiği için şöyle elimizle açacağız. Daha şu şekilde geçiriyorum. Ve şöyle bastırıyorum. Güzelce sıkın, gevşemesin. Sizin elinizde böyle yoksa normal bunun gibi de yapabilirsiniz. Altını örüp o şekilde üst kısmına dikebilirsiniz. Ama ben bunların böyle daha şık durduğuna inanıyorum. Bunları kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir tanesini yaptım. Şöyle kapama noktası burası. Şimdi aynı şekilde diğer kısmını da şöyle bakıyorum. Hani yamukluk olmasın. Şöyle hizalıyorum. Tuttuğu yerden açıyorum. Şurayı da şimdi açalım. Bakalım. Yine tekrar elimle bir kontrol ediyorum. Tamamdır. Şimdi aynı şekilde tekrar arka tarafa bu ayaklarını geçmesini sağlıyorum. Geçirdikten sonra yan kısımlarını birleştireceğiz. Şuraları kapatacağız ve yan kısımları birleştireceğiz. Evet arkadaşlar bakın kenarları da kapattım. Şimdi kenar birleşimini yapacağız. Bunun için arkadaşlar şöyle tekrar bir sağlamamızı yapalım. Bakın şöyle iki tane yerlerini kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu işlemi kapattıktan sonra yapmaya dikkat edin. Hani nerede bir yanlışlık var? Hani yamuk dikmeyin. Şöyle kenarlarından iğne yardımıyla iğnemi alıyorum. İp geçirdim arkadaşlar.
Şimdi şöyle kenar kısımlarından ben şuradan başlayacağım. Bakın. Ağız kısmından iğnemi geçiriyorum. Bakın şimdi buradan açabilirim. Şimdi geçirdikten sonra şöyle ipimi içeri doğru saklıyorum. Bunu keseceğim şuradan. Şöyle. Biraz uzun bırakın içeri doğru. Şimdi şurada bakın arkadaşlar. Sık iğnelerin arasına karşıdaki sık iğnenin arkasından doğru çıkarıyorsunuz. İpi de şöyle içeri doğru yürütüyoruz. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Şu ağız kısmını güzel sabitlemek için. Bakın şöyle sık iğnenin arasından doğru geçirip yan tarafa tekrar aynı şekilde şöyle iğnemi, bakın şöyle sık iğnenin karşıda sık iğnenin arkasından doğru geçirip sabitliyorum. Ve çantamızı birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Çantamız bitmiş olacak yani bu arada da. Şimdi şöyle. Evet. Burada ipi biraz sıkıca çekin ama çok da sıkmayın. Hani kopmasın. Şu kenarlar iyice birleşsin. Ben genelde bunları bu şekilde birleştiriyorum. Sık iğneden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle bir birleşim oluyor kenarı. Daha kibar duruyor. Şimdi arkadaşlar bunu aşağı kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Sonra zaten ipimizi gizleyip keseceğiz. Öbür tarafa da aynı işlemi yapacağız ve çantamız bitmiş olacak. Teker teker yaptığım için burada her birinden geçiyorum. O yüzden ikinci sefere gerek duymuyorum. Ama siz isterseniz bir sefer daha geçebilirsiniz tabii. Bakın şöyle güzelce kenarlarından dikiyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi bu da son kısmı. Şöyle ipimi şimdi keseceğim arkadaşlar. Ve diğer kısma geçeceğim. Şöyle yürüteceğim ipimi tabii ki. Bakın iyice şurayı sabitledim. Şöyle ipimi birkaç sıra yukarı doğru yürütüyorum ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi keseceğim. Şimdi bakın kapanıyor. Aynı şekilde de bu tarafı da dikiyoruz ve çantamız bitmiş olacak. Tabii ki ben burayı dikince bitmiş haliyle karşınızda geleceğim. Evet arkadaşlar çantamın bitmişiyle karşınızdayım. Şöyle de bir püskül detayı ekledim. Bu püskülün yapımı YouTube kanalımda var. Aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Oradan bunu da izleyebilirsiniz. Bir de şu fiyonk kısmı arkadaşlar. Bunun çekimini yapmıştım ama ve aksilik oldu. O yüzden videonun içine dahil edemedim. Ama sizler için merak etmeyin. Küçük bir şöyle şu şekilde yapımını ayrı bir video olarak YouTube kanalına paylaşacağım. Oradan bakıp kendi çantanıza kendi istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Onun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar yapımına. Şimdi arkadaşlar çantamı tarttım. Normalde biliyorsunuz bunun içinde keçe çalıştım. Keçe ile birlikte 450 gram geldi arkadaşlar. Yani siz tahmini 400 gram kadar ip yeterli olur. Çünkü fiyonklu için, püskülü için.
Tarttığımda 450 gram geldi. Yaklaşık 400 gram ip bulundurursanız elinizde yeterli olacaktır. Şimdi burada fiyonkta da şöyle bir detay var. Bu fiyonk yapımında da anlattım. Fiyonku normalde çantayı 3.25 milim tığla ördüm ama fiyonku 4 milim tığla ördüm. Çünkü fiyonk biraz yumuşak, esnek olması için büyük tığla örmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar ölçelim çantamızı. Şöyle bitmiş haline size bir ölçüsünü vereyim. 3.0 şurada. Şöyle 32,5 santim arkadaşlar. Çünkü kenarlarına da sık iğne falan gittiğimiz için biraz 2 santim genişlemiş. Şimdi şöyle de 21 santimde yüksekliği var. Zaten içini göstermiştim biliyorsunuz. Şöyle keçeli harika bir astar yaptım. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bir de arkadaşlar hype puanımız var. Altta yorumlar kısmında, üstte paylaş beğen butonun yan tarafına doğru bunu çok bilmeyen var. Böyle yıldız şekli var. Arkasında böyle altında üçgen gibi. Bu hype puan arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu da ücretsiz. Ona bastığınızda bana bir puan veriyorsunuz. Onu veriyorsunuz, basıyorsunuz. Dediğim gibi tamamen ücretsiz. Bazıları bunu paralı zannediyor. Onu bana verdiğinizde oradaki puanlar sayesinde daha çok insana görünmemi sağlıyorsunuz. Bu kadar yani. Bu şekilde de benim emeğimin karşılığını almama yardımcı oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapıp benimle Instagram hesabım üzerinden paylaşabilirsiniz. Orada da ismimi biliyorsunuz. @tasarım beni çoğu zaten takipçilerim oradan biliyor. Sorularınız, görüşleriniz varsa oradan bildirirseniz daha çabuk dönüş yapabiliyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum bir dahaki videoya kadar.